Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yılların bile eskitemediği, hala da pastane vitrinlerini süslemeye devam eden, bizi her gördüğümüzde çocukluğumuza kadar götüren mis kokulu ve lezzetli Esron kurabiyeleri hazırlıyoruz. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle uygun bir çırpma kabının içerisine 250 gram kadar tuzsuz tereyağını, mutlaka sade yağ olmalı, yani suyundan ve ayranından arındırılmış bir yağ olmalı. Eğer margarin de kullanacaksanız susuz margarinleri, yani pastacılıkta kullanılan Vita veya Alba yağı gibi yağları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Yani içerisinde hiçbir şekilde su, süt bulunmayan bir kurabiye olması gerekli. Krema kıvamına gelinceye kadar güzelce çırptıktan sonra ardından üzerine 1 su bardağı, yani 200 mililitrelik bardak ile 1 bardak kadar pudra şekerini ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Yeteri kadar çırptıktan sonra 4 adet yumurta beyazını tek seferde değil de tek tek, yani birer birer üzerine ilave ederek çırpmaya devam edelim. Ta ki istediğimiz kıvamı alıncaya kadar. Tek yumurta içerisinde tamamen karışmadan ikinciyi kesinlikle ilave etmiyoruz. Bu arada çok fazla sorulan sorulardan bir tanesini siz sormadan ben cevaplamak istiyorum. Öncelikle bu tarif için kesinlikle mikser gereklidir. Yani ilk aşamalarda mutlaka mikser kullanmalıdır. Stand mikser önemli değil. Tabii ki de normal el mikseriyle de hazırlayabilirsiniz. Çünkü kıvamı gerçekten çok önemli bir tarif. Yeteri kadar çırptıktan sonra mikserimizi en düşük devire alalım ve azar azar üzerine ilave edelim. Un ilave edelim. El mikserlerinde çoğu zaman ayar olmadığından bu aşamalarda normal mikserde değil de elinizle karıştırmayı tercih edebilirsiniz. Yani çok hızlı karıştırmak kesinlikle olmaz. Bir pakette toz vanilin ekledim ve hemen elimle karıştırmaya devam edeceğim. Tekrardan üzerine azar azar un ekleyerek istediğim kıvama gelinceye kadar ilave etmeye devam edeceğim. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 3,5 su bardağı kadar un kullanarak tarifi istediğim kıvama getirdim. Bu arada kullandığınız yumurtanın boyutuna, unun cinsine göre bile olsa mutlaka 1-2 yemek kaşığı kadar oynama olacaktır. Lütfen kontrollü davranmayı unutmayınız. Ben daha önce aynı tarifi aynı ölçülerle hazırladığımda 3 su bardağı un kullanmıştım. Bu defasında 3,5 su bardağı kullandım. O yüzden sizler de kontrollü davranmayı ihmal etmeyiniz. Hemen bir duyu krema torbasının içerisine yerleştirdim ve hazırladığım hamur ile içerisini dolduruyorum. Bu arada isteyenler için duy numarasını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da görüntüleyebilirsiniz. Ucunu da bir makasla kestikten sonra bu şekilde sıkılabilecek kıvamda oluyor. Artık bir yağlı fırın kağıdının üzerine aralıklı olacak şekilde sıkabiliriz. Ben kurabiyelerimi çok fazla kabarık sevmiyorum. Yani böyle yayılan bisküvi kıvamında olmasını seviyorum. O yüzden bu şekilde sıktım. İsterseniz 2 katlı olacak şekilde sıkarak daha kabarık kurabiyeler de elde edebilirsiniz. Bu arada ben bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Şöyle krema torbasından, yani uçluktan çıkan görüntüyü. Sizler de seviyor musunuz bilmiyorum ama bu işler, yani yemek yapma ile alakalı tüm işler bana bir huzur veriyor sanki. Tamamını aralıklı olacak şekilde fırın tepsinin üzerine sıktıktan sonra parmak ucumuzla bu şekilde içe doğru hafiften bastıralım. Ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri hafif kızarmaya başlayıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Ortalama 15 dakika 20 dakika içerisinde hazır olacaktır. Fırından fırına mutlaka
değişeceğinden, yani ısı değişeceğinden, yani kullandığınız fırının midye olması, ankastre olması olayı tamamen başka boyuta götüreceğinden sizler kontrollü davranmayı ihmal etmeyiniz. Geriye kalan hamurumun üzerine ise 1 yemek kaşığı kadar kakao ekledim. Onu da yine aynı şekilde fırın tepsisine sıkıp yine aynı şekilde pişirmeye devam ettim. Ve kurabiyelerim gördüğünüz gibi artık çıktı. Diğerlerini de fırına aynı şekilde pişmeye gönderdim. Bu arada üzerini süslemek için ben çikolata kullanacağım. İsterseniz hazır diğer farklı soslardan veya ev yapımı soslardan da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kaynar suyun içerisine böyle tüp çikolatayı yerleştirdim. Erimesini bekledim. Önce ucunu böyle kesiyorum. Sonra küçük bir delik şeklinde kesiyorum. Bu arada bu fikri ben gerçekten çok seviyorum. Daha önce birkaç yerde görmüştüm ve uzun zamandır da yapıyorum. Sizlere de fikir olsun diye paylaşmak istedim. Ortasında kalan kısımlarına şöyle azar azar ekleyelim. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Lütfen tariflerimi denemeden önce dikkatlice videolarımı izlemeyi ihmal etmeyiniz. Çünkü ben genellikle videolarda olabildiğince tüm püf noktalarını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tarifi denemeden önce bir kez dinleyin, ardından deneyin. Sizler için de büyük kolaylık olacaktır. Diğerlerini, yani kakaolu hamurların üzerine de beyaz eritilmiş çikolata gezdirdim. Bu şekilde hazırladım. Bu arada sanırım az önce pişirme aşamasında söylemeyi unuttum. Ama mutlaka önceden fırınımızı ısıtmamız gerekli. Yani 160 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirmemiz lazım ki fırında kurabiyelerimiz yayılmasın, istediğimiz görüntüden uzaklaşmasın. Bu püf noktayı da bir kenara yazmayı unutmayınız. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu arada destekleriniz benim için sandığınızdan çok daha önemlidir. Herhangi bir beğeniniz, yorumunuz beni daha fazla kitleye ulaşmam için destekliyor. Yani ne kadar çok beğenirseniz, yorum yazarsanız daha fazla kitlelere sahip olabiliriz. Bu da benim için gerçekten çok önemlidir. Yani yeni videolarımın devamının gelmesi için bana katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.